Amerika Artı kanalına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Furkan Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Şimdi hemen gündeme geçmeden önce geçtiğimiz haftaki videomuza yapılan bir yorum vardı. Hep olumsuzluk, hep olumsuzluk. Biraz da iyi şeylerden bahsedin minvalinde. Tam olarak hatırlamasam da minvali buydu, anlamı buydu. Biz de bu hafta bunu değerlendirmek istedik. Şu andaki Amerikan Başkanı Donald Trump. Bunun avantajları nedir? İyi yanları nedir? Hiç mi doğru bir şey yapmaz? Doğru göstermez. Biliyorsun durmuş saat bile günde 2 kez doğru gösteriyor. Bunların üzerinde bir konuşma yapalım istiyorum. Ve hani daha çok senin bahsetmeni istiyorum. Trump ne tür şeyler yaptı? Bize iyi gelen veya Amerika'daki vatandaşların aleyhine olan. Evet, eee, o izleyenimize teşekkür ediyoruz. Yani biz de bazen bu gündemin içinde kaybolup gidiyoruz hakikaten. Ve dediğimiz gibi Trump döneminde haber bitmiyor veya skandal haber bitmiyor diyelim. Negatif haber bitmiyor. O yüzden biz de bu hafta dediğim gibi düşündük biraz. Yani Trump geldiğinden beri aslında neler yaptı ve fikir olarak bir de değerlendirmek istiyorum ben. Yani nasıl yaptığından ziyade amaçlar. Çünkü burada bence önemli bir ayrım bu. Şimdi şöyle başlayalım mesela. Trump'ın yaptığı en büyük şeylerden biri kaçak göçmenliğin önüne geçmek. Şimdi bu aslında herkesin yapmak istediği bir şey. Yani demokratı da istiyor. Hatta buraya gelen göçmenler bile bazıları istiyor. Geçen hafta konuşmuştuk. Bu kaçak göçmenliği durdurmak için adımlar attı. Tabii ki de nasıl attığı, ne tür adımlar attığı tartışılır. Ama dediğimiz gibi fikir burada güzel. Başka bir şey, benim bazı bakanlıklara getirdiği insanlar aslında hoşuma gitti diyebilirim. Yani %100 desteklemesem de bence e, bu Trump'ın hani hep bu düzeni bozan kişiliğini iyi yöne kullandığı bir adım olarak gördüm. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın başına Kennedy geldi. Kennedy Jr. Şimdi aslında kendisi biraz şey bir kişilik, yani bir tartışma konusu olan görüşleri oluyor özellikle aşı konusunda, ama mesela şu konularda da çok güzel şeyler söylüyor. Şimdi biliyorsun Amerika'da gerçekten yediğimiz yemekler bazen veya marketten aldığımız alışveriş ürünlerinin içindeki maddeler Avrupa'ya kıyasla çok daha kalitesiz veya çok daha böyle zararlı ürünler olabiliyor. Bunun önüne geçilmesi açısından adımlar atmaya çalışıyor. Aynı şekilde ilaç sanayisiyle aslında biraz böyle başa çıkmaya çalışıyor. Çünkü burada ilaç fiyatları, sağlık fiyatları almış başını gidiyor. Bu açıdan mesela Bernie Sanders gibi aslında çok başka uçta olan insanlarla anlaşmaya varabiliyor yani. O yüzden Aynı sayfaya gelebiliyor. evet, Bu arada antiparantez belirtilerin Kennedy seçim çalışmalarında destek olması karşılığında yapılan bir anlaşmayla Sağlık Bakanlığı'na geldi. evet, tabii ki de. Kennedy bağımsız adaydı. Daha sonra çekildi. Yani benim bu açıdan aslında her ne kadar bazı fikirleriyle ben uyuşmasam da ne yapacağını merak ediyorum. Çünkü maalesef burada sağlık sisteminde özellikle bir yani uzun zamandan beri devam eden bir düzen var ve çoğu insan aslında mutlu değil. Yani sağlık faturalarına baktığında bu güzel bir şey. Başka bir mesela, hani çok konuşulmadı ama mesela İçişleri de güzel işler yapmaya başladı. Ne açıdan? Atıyorum. Atmayayım. Doğrusunu söyleyeyim. Şöyle. Mesela İçişleri Bakanlığı kendi alt bürolarıyla çalışarak şöyle bir çalışma yapıyor. Şimdi Amerika devletinin elinde bir sürü arazi var. Özellikle batıda çok var. Mesela Idaho gibi yerlerin %60'ı devletin. Böyle yerlerde bakıyorlar, ya biz devletin sahip olduğu ama böyle rekreasyon için de çok kullanılmayan yerler nereler? Bunları belirliyorlar ve şimdi de şöyle bir plan çıktı mesela. Amerika'da bu tarz yerleri madem halk da kullanmıyor, biz buralara affordable housing yapalım. Yani insanların, alt gelirli insanların Satın karşılayabileceği alması evler yapalım. düşük olan insanlara satın alabilecekleri planlarla ev sahibi yapalım. Konut edindirme projesi. Evet, evet. Yani mesela gene dediğimiz gibi, yani aslında fikre baktığımızda çok güzel. Bazen bu aşırıya gidebiliyor. Mesela işte doğa koruma alanlarına petrol arama izni falan verilmeye başlanıyor bazı yerlerde. Bu da tepkiyle karşılanıyor ama yani burada
aslında benim hep de bahsetmek istediğim bir mesele şuydu zaten. Cumhuriyetçiler genelde e, baştayken hani hep Amerikan halkını nasıl yüceltebiliriz kısa zamanda hemen ona bakarlar. Demokratlar biraz daha böyle Amerikan imajını nasıl yurt dışında yükseltebiliriz? Hani biraz daha böyle global bir büyümeye bakarlar. Bu açıdan ben aslında bu adımları seviyorum. Yani şununla bitireyim bir de. Mesela bürokraside de aslında ben de veya çoğu insan da farkındaydı. Yani özellikle mesela ordu harcamalarında bazı harcamaların çok israf olduğu çok barizdi. Yani mesela ne bileyim senin gidip Walmart'tan 2 dolara alacağın bir vidayı ordu gidip böyle 500 dolara falan alıyordu kontratla. Bu açıdan da aslında hani her ne kadar uygulama yanlış olsa da Doge gibi bir şeyin yani bürokrasiyi böyle bir elden geçirecek bir oluşumun mantığı vardı. Sadece dediğimiz gibi burada uygulama yanlış oluyor genelde. Bir de Trump'ın bu işleri yapması için başına getirdiği insanlar genelde bu işleri kendi amaçları veya işte Elon bir Musk başka bir kastediyorsun. evet Elon Musk'ı kastediyorum. Yani kendi başka bir burada ajandayla gelebiliyor. O yüzden sıkıntı oluyor. Ama En çok eleştirilen bir başka konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Kamu kurumlarının birbiriyle iletişimi ve altyapısının çok hantal ve eski olduğu ve birbirinden habersiz olduğuna ilişkin bir eleştiri de vardı. Bununla ilgili de çalışanlarla ilgili de halkın büyük çoğunluğunda bir memnuniyetsizlik vardı. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılıyor ama dediğin gibi yöntem olarak eleştiri getirebiliriz ama bugün sadece olumlu şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. İzleyenlerimizin istekleri ve talepleri doğrultusunda. Yani genel olarak başlıklara baktığımızda Amerika'ya kaçak gelmişler mevcut içeride bulunanlar da dahil olmak üzere vatandaşların göçmenlik problemiyle ilgili genel bir sıkıntısı vardı. Bunu giderdi kendi yöntemleriyle de olsa. Yine sağlıkla ilgili, harcamalarla ilgili insanların eleştirileri vardı. Sağlık sistemi Amerika'da her zaman eleştirilmiş bir sistem. Kendi tarzıyla yine bir çözüm üretmeye çalışıyor ve Kennedy burada kaptan köşkünde. Ve yine İçişleri Bakanlığı'nda yapılan düzenlemelerden memnuniyet duyduğumuzu söylemiştim. Ve bürokrasideki azaltma çalışmalarının overall'da genel olarak bakıldığında bir düzen bozuluyor ve yeni düzenin daha iyi olacağına dair ümidinin olduğunu söylüyorsun. Evet. evet yani şöyle toparlayayım. Ee, Ben yani tekrar dediğim gibi hani yapılış yöntemleriyle pek uyuşmasam da fikir olarak bence mantıklı. Burada Trump'a yöneltilen biraz da işte eleştiri şu oluyor bazen. Belli grupların fazla etkisi altında kalarak bu adımları atıyor gibi. Hani konuştuk ya sen de işte Proje 20, 2025 diye bir böyle kitapçık vardı hani işte Heritage Foundation yaptı. Hani buna çok bakarak sanki karar veriyor gibi. Ama bence Trump'ın kendi ajandası da var. Yani kendi bir aşmaya, bir bırakmaya çalıştığı bir legacy'si de var. O yüzden ben burada bazı fikirlerini beğeniyorum. Tabii bu daha çok iç siyaset. Farkındaysan daha çok iç siyaset konuştuk. Evet, tamamıyla Ama istatistik bu da yaklaşım. zaten yani bizim beklediğimiz bir şey. Yani Cumhuriyetçilerin biraz daha böyle iç siyasette Amerikan halkını en azından kısa vadede de olsa hemen bir refah kavuşturma, bir toparlama isteği vardır. Peki tüm bunların ışığında Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyenlerin, Amerikan vatandaşlarının bu yapmış olduğu çalışmaları desteği, yani seçildikten sonraki günlerde uygulamalarına desteği ne durumda? Başkan seçildiği güne göre Trump'ın. Şimdi ilk dönemine göre bence kabul görülürlük oranı biraz daha yüksek gibi. Ben zaten son rakamlarda baktığımda bunu onaylıyor. Yani şöyle söyleyelim ilk döneminde bu arada bu genel bir şeydir. Yani Amerikan başkanları ilk göreve geldiğinde approval rate dedikleri burada kabul edilirlik oranı en yüksektir. Yani atıyorum işte %60'tır, 65'tir. Trump geldiğinde çok gene yüksek değildi. 55-50 falandı. Bu zamanla düşer. İlk dönemine göre daha iyi bir performans sergiliyor Trump. Ama bence burada önemli bir belirleyen şey şu olacak. Önümüzdeki özellikle 6 ay diyelim 6-9 ay içerisinde faizler ve enflasyon nasıl bir yol izleyecek? Bence bu önemli.
Ama ilk 100 günü en azından iyi atlatıyor gibi görüyoruz. Bundan sonrasında biraz daha bu ekonomik kararların ve işte enflasyon ve resesyon korkusunun ne kadar burada kalıcı olduğuna bağlı olarak bir değişim görebiliriz. Ben hiç eleştiri getirmeden, bir yorumda bulunmadan ekonomik olarak şu andaki ajandasını paylaşmak istiyorum. Tamamıyla Amerika'daki yaşayan kişilerin gelirinin arttırılmasına yönelik bir politikası olduğu ve bunu da gümrük vergileriyle daha fazla gelir elde edip kamu harcamalarında daha fazla elini bollaştırıp yine harcamaları da kısarak bir devlet değil de bir şirket yönetimi tarzında bir hareketin içerisinde şu anda. Gümrük vergileri koyduğu takdirde buradan çok ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor. Daha sonra bu gelirin, elde edilen gelirin vatandaşlardan toplanan gelir vergisini düşürerek onların daha fazla harcama yapacağına inanıyor. Böyle bir ütopyası var. Dediğim gibi hiçbir şekilde bir yorum veya eleştiri getirmiyorum. Ama şunu da paylaşmakta fayda var. Dünya Bankası dünyanın toplam büyümesiyle ilgili hedeflerini, tahminlerini güncelledi. Genellikle Amerika ile iş yapan, Amerika ile ihracat ve ithalat ilişkisi olan ülkelerin büyüme tahminlerini düşürdü. Amerika'nın da aynı şekilde büyüme tahminini düşürdü. Bugün biz bu yayını çekerken FED faizlerde bir değişiklik yapmadı. Normalde Biden'ın olması durumunda planlanan açıkladıkları faiz indirme politikasında bir sapmaya gittiler. Bunları da belirtmiş olalım. Şimdi yine bahsetmediğimiz olumlu veya olumsuzluktansa yine aynı şekilde bilgi olarak paylaşmanı istediğim bir Milli Eğitim Bakanı olayı var. Şimdi Amerika'da Milli Eğitim Bakanı nasıl bir görevi var? Çünkü burada state'ler her birisi birer devlet ve her birisinin kendi milli eğitim politikası var. Bunlar birbiriyle çok benzerlik göstermiyor. Bir eyalette normal Evet. sayılan şey diğer eyalette tamamıyla yasak olabiliyor. Ama bunların koordinasyonunu mu sağlıyor Federal Milli Eğitim Bakanlığı? Bizimle paylaşır mısın? Tabii. Şimdi bundan önce hızlı bir federalizm dersi vereyim haddimi aşarak veya hemen hızlıca diyeyim. Şöyle, şimdi bu federal devlette hep bir şu tartışma olur. Hangi konuları federal hükümete bırakacağız, hangi konuları eyaletlere bırakacağız? Burada bu konular hep tartışmadır. Mesela silah konusunda işte Amerika'da bazı konular öyle bırakılır veya şu konuda çok tartışma vardır. Burada bazı ilaçların kullanımı konusunda biz hangi taraf buna baksın? Vergilendirme konusu gene. Mesela vergiyi federal hükümet mi kontrol etsin, biz mi? İşte savunma kim yapsın? Federal hükümet mi yapsın, biz mi, eyalet mi yapsın gibi. Eğitimde bunlardan biri. Şimdi eğitim aslında Eğitim Bakanlığı dediğimiz şey yeni bir şey. Yani çoğu insan düşünecek ki bu Amerika'nın başından beri vardı ama Eğitim Bakanlığı 1979'da kuruldu Amerika'da. O yüzden Trump'ın şu anda şöyle bir hani burada şöyle bir hani görev var Eğitim Bakanlığı, onu bahsedeyim dediğin gibi. Asıl görevi iki şeyden oluşuyor. Birincisi ölçme, yani öğrencinin seviyesini ölçme, bu işte bizdeki işte ÖSS sınavı gibi sınavları düzenleme, bunları yapma Amerika genelinde. Burada mesela SAT var, SAT falan kontrol eden. Bir de bu özellikle eyaletteki okulların bütçelerin bir kısmı genelde federal hükümetten gelir. Bu bütçeyi ne kadar hangi okula ne gideceğini belirleyen şeydir, kurumdur bu. Tabii ki de bütçenin bir kısmı gene eyaletten gelir ama özellikle gelir seviyesi düşük eyaletlerde Eğitim Bakanlığı'nın rolü yüksek. Çünkü bayağı oralara yardım yapıyor. Onda nasıl yapıyor? İşte zengin eyaletlerden alınan paraları oraya aktararak böyle bir sistem oluşturulmuş. Yani Eğitim Bakanlığı'nın aslında burada genel fonksiyonu bu. Hı hı. Peki bu fonksiyonundan bir memnuniyetsizlik mi vardı? Milli Eğitim Bakanlığı'nı önce kapatmayı düşündü. Daha sonra başına atadığı kişi çok fazla tartışıldı. Şöyle bir tartışma konusu var burada. Cumhuriyetçilerin de uzun zamandır söylediği şu vardı. Eğitim Bakanlığı'nı bir ideolojik kurum, ideolojik
bir yana çekildiğini eleştiriyorlardı. Yani Eğitim Bakanlığı'nın içinde çalışanlar, oraya sürekli aynı ideolojide insanlar gönderiliyor, alınıyor işe ve zamanla orası böyle liberal görüşlü insanların oluşturduğu bir kurum haline geldi diye eleştiriler vardı. Bundan dolayı da şu söyleniyordu işte, bazı cumhuriyetçi eyaletlere karşı daha böyle sert tavır takınan bir bakanlık, işte gerektiğinde mesela yardımları kesebilen bir bakanlık gibi eleştiriler vardı. Şimdi bu aslında çok eski bir tartışmaya gidiyor. Şöyle söyleyeyim. Ta 1950'lerde 60'larda, hatta daha öncesinde Amerika'da, şimdi biliyorsun, iç savaş sonrası hala bir ayrım vardı aslında ve güneydeki eyaletler şöyle bir şey yaptı. Dedi ki biz tamam, bu Amerika'nın parçasıyız ama çocuklarımıza biz farklı bir tarih öğretmek istiyoruz. Onun için ne yaptılar? Tarih kitaplarında anlatılan hikayeleri değiştirdiler. Ve 1950'lerin 60'lara geldiğimizde bu özellikle civil rights, yani insan hakları yasaları geçtikten sonra, bu işte Martin Luther King'lerden sonra Amerikan federal hükümet dedi ki bir dakika ya, siz böyle bir şey yapamazsınız. Yani biz artık herkese eşit, hani aynı eşitiz yani. Biz nasıl anlatıyorsak siz de öyle anlatmanız lazım. Ve bu açıdan da biraz da Eğitim Bakanlığı bundan dolayı geldi aslında. Şöyle bir tehditte bulundu. Dedi ki eğer bizim istediğimiz şekilde eğitim vermezseniz sizin fundinginizi keseriz. Size artık para vermeyiz. Kendi kendinize yetersiniz. Tabii ki de bu o yüzden değişti. Yani zamanla bütün eyaletlerin eğitim sistemleri birbirine benzemeye başladı. Ancak son 4-5 yıldır şunu görüyorduk. Bazı eyaletler belli kitapları yasaklayabiliyor veya belli dersleri zorunlu kılabiliyor. Mesela işte Florida'da bazı böyle işte DEI veya CRT dediğimiz konular vardı. İşte Critical Race Theory gibi konuların anlatıldığı kitaplar yasaklanıyor. Tam tersine işte Kaliforniya, Washington gibi yerlerde bu kitaplar tekrardan müfredata alınıyor falan. Böyle bir ayrım oluşmaya başladı ve bunun bence biraz da kopma noktasını görüyoruz burada. Eğitim Bakanlığı'nın burada tamamen artık fonksiyonunun hani yitirmesi ve artık burada eyaletleri bir arada tutamayacak bir seviyeye gelmesi. Böyle bir tartışma var. Tabii Eğitim Bakanlığı böyle ha deyince kapatılamaz. Çünkü burada kongre açtığı bir şeyi kongre tekrar kapatabilir. Burada da kongre kapatacak mı? Bunu düşünmemiz lazım. Evet. Bunu bekleyip göreceğiz. Çünkü kongrede şu anda cumhuriyetçilerin çoğunluğunda ve istedikleri şeyi geçirebilecek aritmatik yapıya sahipler. Şimdi kısaca Demokrat Parti'yi de değerlendirmek istiyorum. Demokrat Parti'nin Trump'ın ilk dönemiyle ikinci dönemini karşılaştırdığındaki performansı nasıl? Nasıl görüyorsun? Ben tabii ki de biraz daha düşük görüyorum. Hani tamamen şöyle de demek istemiyorum, yani hani ya hiçbir şey yapmıyorlar. Tabii ki de kendilerinde bir kısıtlı çalışma alanları var. Çünkü dediğimiz gibi kongrede hem senatoda hem temsilciler meclisinde gerideler. Ee, Bir de daha da önemlisi, aslında Trump'ın ilk dönemine göre biraz daha gene, yani ilk geldiği yıla göre diyeyim, gene farklı bir şey. Ee, Yüksek mahkemedeki dağılım çok daha cumhuriyetçilere yönelik bir dağılım, yani işine gelen bir dağılım. Trump ilk geldiğinde böyle 5'e 4 bir demokratlara gidiyordu, bir cumhuriyetçilere. Trump'tan sonra o artık sağlam 6'ya 3 oldu. Yani 6 cumhuriyetçi, 3 demokratların atadığı hakim. Ömür boyu olduklarını hatırlatalım. Tabii ömür boyu oldukları için de o da ayrı bir şey. Tabii ofiste ölen çok var yani öyle. Şimdi burada ben demokratların performansını şu açıdan ikiye ayırmak istiyorum. Şimdi bir federaldeki demokratlar var. Bu senatörler, temsilciler. Bir de eyalettekiler var. İşte valiler, eyalet temsilcileri gibi. Ben eyalettekilerin performansını daha çok beğeniyorum şu anda. Çünkü burada yani Trump'ın asıl zaten başa çıkmaya çalıştığı grup da bu. Biraz oradan anlayabiliyoruz kimin aslında burada demokratlar adına daha çok iş yaptığını. Mesela işte Kaliforniya valisi olsun, burada Washington valisi olsun, New York'ta falan olsun, New Jersey'de. Yani buradaki eyalet kurumlarının aslında daha bir özveriyle çalıştığını biz hep okuyoruz, görüyoruz. Tabii ki de bu beklenen bir şey. Çünkü federalde gerçekten bir şey yapamıyorlar. Yani biraz elleri kolları da bağlı. O yüzden dediğim gibi hak veriyorum ama ben ilk döneme göre böyle bir ayrım yapmak zorunda kaldım. Çünkü şu anda federal
dönemindeki demokratlar gerçekten çok silik gibi bir görüntü veriyorlar insanlara. Bu da tabii 2026'daki ara seçimlerde onların ters tepebilir. O yüzden bir strateji düzenlemesi, yeni bir böyle bir yol izleme, sanki bir ayrım noktasına geliyoruz demokratlarda da, öyle söyleyeyim. Evet, son bir soruyla yayını kapatmak istiyorum sen de izin verirsen. Tabii. Şimdi Trump döneminde Amerika'ya Türkiye'den veya diğer ülkelerden gelmek isteyen vatandaşlarımıza veyahut da kişilere nasıl tavsiyelerde bulunmak istersin? Trump döneminde Amerika'ya gelişler, Amerika'ya ziyaretler, Amerika'da kalıcı bir şekilde veya öğrenci statüsünde veya herhangi bir vize statüsünde gelmeye çalışanlarla ilgili nasıl değişiklikler var? Kısaca bunu da belirtir misin? Tabii. Şimdi Trump döneminde bence birkaç şekilde ben tavsiye bulunmak istiyorum. Buraya gelmeyi düşünen, burada bulunmayı düşünen insanlar. Öncelikle Trump yatırımcıları seviyor. Bunu gördük. İş adamlarını seviyor, iş kadınlarını seviyor. O yüzden buraya herhangi bir yatırım yapmak isteyen insanlar için bence güzel bir zaman. Bununla alakalı ben daha fazla teşviklerde bekliyorum zaten. Yani kendim de zaten araştırıyorum sık sık burada hani devletin verebileceği teşvikleri. O yüzden eğer bu şekilde gelmeyi düşünen varsa, ki bunun için genelde böyle hani holding sahibi olmanıza da gerek yok yani. Aslında bazı yatırımlar İlk hani bir res Ivan'dan bahsediyorsun ama bu konuyla ilgili ilk bombasını patlattı Golden Card'la. evet, Golden Card dedi yani, değil mi? O da doğru. O tabii biraz daha hakikaten iyi parası olanlar için, ama hani mesela burada bir atıyorum gelip bir işletme açma, orta ölçekli veya ufak ölçekli bile aslında olabilir. Bu birinci grup. İkinci grup biraz daha genç insanlara benim tavsiyem. Benim ricam, ya kendim de öyle geldiğim için gerçekten bunu tavsiye ediyorum. Lütfen mümkünse okumak için gelmeye çalışsınlar. Amerika'da hani düşündükleri kadar öyle imkan az değil yani okumak için. Çünkü üniversite sayısı çok. Hepsi de yurt dışından öğrenci arıyor. Çoğu da burs vermeye bazen niyetli oluyor. O yüzden benim tavsiyem, tabii ki de şu anda Türkiye açısından çok kötü bir durumda değiliz. Çünkü Amerika bu hani bazı ülkelere hani bazı ülke vatandaşlarına böyle yaptırım uygulamak istiyor ama Türkiye bunların içinde değil. O yüzden Türkiye'den Veya gelmek isteyenler, kısıtlı ülkeleri açıklandı. Evet, onlardan bir evet, tanesi değil. Ve çok bilinen bir yanlıştan bahsetmek istiyorum yeri gelmişken. Amerika'daki üniversiteler evet çok pahalı. Dünyadaki en pahalı üniversiteler ama Amerika'daki iyi üniversiteler veya state üniversitelerinin içerisinde önce öğrenciyi kabul edip daha sonra ailesinin gelir durumuna göre para tahsilatında bulunan veya çok kötü bir ekonomik duruma sahipse kendisi burs vererek, kendisi para ödeyerek öğrenciyi kabul eden üniversiteler var. Bunlar için tabii ki elit dediğimiz gruba dahil olmak ve sadece öğrenci skill'leriyle değil, aynı zamanda sanat, spor gibi alanlardaki başarıları da baktıklarını hatırlatmak istiyoruz. Özellikle üniversite undergrad lisans seviyesinde olan yerler için. evet, ben de şöyle söyleyeyim onunla ilgili. Mesela daha yeni bir haber çıktı. İşte Harvard Üniversitesi dedi ki ailesinin geliri yıllık 200 bin doların altında olan öğrencilere okul parası almayacağım. 100 bin doların altında olanlardan da okul parası almayı bırak, yeme içme kalma parası da almayacağım dedi. Yani tabii ki de hani herkes Harvard'a girecek değil, ama hani böyle fırsatlar çıkmaya başlıyor. Benim özellikle bu yüksek lisans doktora düşünen arkadaşlara da tavsiyem, araştırmalarına erken başlasınlar. Bu işler genelde bir yıl önceden böyle başlıyor. Ee, Bu süreçten geçmiş birisi olarak şimdi normalde bunu daha önceden söylemem lazımdı belki, ama bana da ulaşmaya çalışabilirler. Bu videonun altına yorum yazabilirler. Bize işte e-mail adresimize yazabilirler. Ben çok memnun kalırım böyle arkadaşlar yardım etmekten. Özellikle doktora yapmak, yüksek lisans düşünen arkadaşlara. Araştırmak lazım. Trump döneminde biraz daha olabildiğince kurallara uygun, olabildiğince düzenlemelere dikkat ederek, riayet ederek böyle bir düzen geçireceğiz gibi gözüküyor 4 yıl boyunca. Kötü bir şey değil, sadece dikkatli olmamız gerekiyor. Sonuçta biz burada göçmeniz ve buranın kurallarına da uymamız gerekiyor. Öyle söyleyerek bitirelim.
Şimdi ben de globalleşen bir dünyada yaşadığımızı, bulunduğumuz ülkelerdeki devlet başkanlarının eskisi kadar bizi sınırlayamadığı bir gerçekle yaşadığımızı hatırlatmak istiyorum. Bugün Türkiye'deki bir öğrenci Türkiye'den mezun olduğunda Türkiye'de çalışmak zorunda değil. Eskisi gibi sınırlı değil. Dersleri online olarak bulabiliyorlar ve Open AI gibi AI destekli eğitim çalışmaları başladı. Bunları takip edebilirler. Kendi durumlarını daha iyi ölçüp değerlendirebilen sistemler kuruldu ve hani bir şeyi hayal etmek için onu daha önce yapmış insanlarla karşılaşmak, tanışmak çok önemli bir etki gösteriyor insan psikolojisinde, yapılabilirliğini göstermek açısından. Sen de çok güzel bir örneksin. Hani bunu sen de yaptın. Sen de Türkiye'de liseden mezundun. İyi bir üniversiteden mezunsun. Ama Amerika'ya gelme sürecinin içerisindeki gerginliğini hatırlıyorum. Ama başardın. Bugün bambaşka bir noktadasın. İnsanların maddi kaygılarını bir kenara bırakıp gayret ve çalışmak yeterli olduğu, Amerika'ya gelmek için yeterli olduğunu hatırlatmak ve canlı bir örnek olarak seni göstermek bizim için, Amerika Artı kanalı için de büyük bir şeref. Çok teşekkür ederiz verdiğin cevaplar için. Bu hafta ihtiyacımız olur diye düşündük ve olumlu şeyleri konuşmak istedik. Amerika'da yaşayan, Amerika'da yaşamak isteyen, Amerikan gündemini takip eden herkese teşekkür ederiz. İyi haftalar dileriz. Ben de herkese teşekkür ediyorum. İyi ki konuştuk, böyle güzel şeylerle konuşmak lazım. Herkese iyi haftalar, iyi hafta sonları.